Değerli izleyicilerimiz, gerek yurt içinden gerekse yurt dışından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Ateş Hattı'na hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın gözü kulağı bu ekranda. Aynı zamanda kardeş kanallarımız olan Emekli TV'de ve Türkçe Haber'de. Bugün sizleri çok önemli bir konuda uyarmak için karşınızdayım. Değerli izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren otomatik finansal bilgi paylaşımıyla ilgili bildirimler çok kısa bir süre sonra başlıyor. Evet, eğer yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de bir paranız varsa bunlar bildirilecek. Peki bu bildirim nasıl olacak? Bunun yanı sıra Türkiye'de evi, arabası, tarlası, yazlığı gibi taşınır ya da taşınmaz mal varlığı olan vatandaşlarımızın da yaşamış oldukları ülkelere bu bildirimleri yapılacak mı? Değerli izleyicilerimiz, şunu ifade etmekte fayda var. Şimdi Türkiye 137 ülkenin de içinde yer aldığı bir anlaşmaya imza attı. Bu anlaşmaya göre eğer bir kişi ikametgahı başka bir ülkedeyse, yani örneğin Ahmet Bey Almanya'da yaşıyor, ikametgahı Almanya görünüyor, Türkiye'de ise parası var. Bu anlaşma kapsamında bankada bulunan parasının yaşamış olduğu Almanya'nın Maliye Bakanlığı'na bildirilmesi gerekiyor. İşte Türkiye'de parası olan vatandaşlarımızın bu bildirimleri yapılacak. Bankada eğer vermiş olduğunuz adreste, hesap açarken bir adres veriyorsunuz ya, telefon numarası yaşamış olduğunuz ülke ise, yurt dışıysa, örneğin +49'la başlıyorsa, adresiniz yaşamış olduğunuz, örneğin Berlin'de, Münih'te, Frankfurt'ta, Köln'de yaşıyorsunuz. Orada bir adresse, sizin hesabınızın bulunduğu banka bunu Türkiye'deki Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildiriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı da yaşamış olduğunuz ülkenin Ekonomi Bakanlığı'na, Maliye Bakanlığı'na bildiriyor. Bugüne kadar Litvanya ve Norveç'e bildirim yapıldı. Ama diğer ülkelere herhangi bir şekilde bildirim yapılamamıştı. Normal şartlar içerisinde geçen yıl bu bilgilerin verilmesi gerekiyordu. Ancak koronavirüs nedeniyle bu bilgiler verilmedi. Geçtiğimiz aylarda da Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan bu konuyla ilgili kararnameyi imzaladı. Resmi gazetede yayınlandı ve yapılan anlaşma gereği Eylül ayı itibariyle bu bildirimlerin yapılması gerekiyor. Şimdi bakın. Gurbetçi vatandaşımız yıllarca yurt dışında Almanya'da, Fransa'da, İsviçre, Norveç, Belçika, Avusturya gibi ülkelerde, İngiltere gibi ülkelerde çalışıyor. Alın teri döküyor, parasını biriktiriyor ve ana vatana götürüyor. Türkiye'ye götürüyor. Ama Türkiye ne yapıyor? Bu vatandaşımızın yaşamış olduğu ülkeye diyor ki Ahmet Bey'in, Mehmet Bey'in, işte Fatma Hanım'ın Türkiye'deki bankada örneğin 200 bin lirası var ya da 200 bin eurosu var diye bildirimde bulunuyor. Arkadaşlar, ben Fatih Polat olarak bu anlaşmayı doğru bulmuyorum. Bu anlaşmanın gurbetçi vatandaşlarımıza zarar vereceğini, Türkiye ekonomisine de zarar vereceğini düşünüyorum. Bundan sonra gurbetçi vatandaşlarımız Türkiye'ye parasını getirmeyecek. Yatırım yapmayacak. Bu açık bir şekilde ortada. Gurbetçi vatandaş soruyor bana. Diyor ki ben diyor sosyal yardım alıyorum, etkilenir mi? İşte ben diyor sosyal yardım almıyorum, olur mu olmaz mı? Arkadaşlar, bu işin sosyal yardımla uzaktan yakından bir alakası yok. İster sosyal yardım alın, ister almayın. Eğer Türkiye'deki bankalarda sizin yurt dışında yaşadığınıza dair adres bilgisi ya da telefon bilgisi varsa bu bildirim yapılacak. Bu kadar basit. Kafanızı karıştırmayın. Şimdi vatandaş bize soruyor. Diyor ki benim Türkiye'de evim var, arsam var, dükkanım var, tarlam var, yazlığım var. Bunlar bildirilecek mi? Arkadaşlar, bu anlaşma kapsamı sadece bankada paranız varsa onu kapsıyor. Türkiye'de özel emeklilik yaptıysanız, özel emeklilik sigortaları var biliyorsunuz. Özel emeklilik sigortaları.
Her ay bir para ödüyorsunuz. İşte 5 yılın, 10 yılın ya da 20 yılın sonunda para alıyorsunuz. SGK'yı söylemiyorum, SSK'yı söylemiyorum. O ayrı. Böyle bir poliçeniz varsa, sigorta poliçeniz, bu bildirilecek. Hazine bonosu, hisse senedi gibi hesaplarınız varsa Türkiye'de bunlar bildirilecek. Bunun dışında Türkiye'de eviniz, arabanız, tarlanız, yazdığınız vesaire varsa bunlarla ilgili hiçbir bildirim olmayacak. Bunu unutmayın. Sizin her yılın sonunda 31 Aralık tarihinde bankada kaç paranız varsa bu bildirilecek. 31 Aralık'ta. Vatandaş soruyor. Diyor ki ben Almanya'da yaşıyorum, işte Fransa'da yaşıyorum. Bankada benim Almanya'da, Fransa'da yaşadığıma dair herhangi bir bilgi yok. Bildirim olacak mı? Hayır, olmayacak. Evet, hayır yok. Şimdi yine ben YouTube'da falan görüyorum. Bazı avukatlar falan çıkıyorlar. Diyorlar ki vekalet verin bize, biz sizin ikametgahınızı Türkiye'ye taşıyalım falan diyorlar. İşte işinizi hallederim diyorlar. Sakın vekalet falan vermeyin kimseye. Bunların hepsi hokkabaz. Bak, hepsi hokkabaz. İşini dürüst yapanlara bir şeyimiz yok. Siz Almanya'da, Fransa'da, bilmem başka bir ülkede yaşarken sizin ikametgahınızı Türkiye'ye almanız diye bir şey söz konusu değil. Türkiye'deki ikamet yasası şunu söylüyor. Bir kişi bir yıl içerisinde 6 aydan fazla eğer Türkiye'de yaşıyorsa o zaman ikametgahını alır. Eğer siz bir yıl içerisinde 6 aydan daha az Türkiye'deyseniz sizin ikametgahınızı alma şansınız yok. Yasak. Yarın öbürsü gün başınız ağrır. Sakın ola ki bunlara, bu hokkabazlara paranızı falan vermeyin arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Sakın, sakın sonradan çok büyük pişmanlıklar yaşayabilirsiniz. Değerli izleyicilerimiz, siz eğer bankada paranız varsa 31 Aralık'tan önce bu paranızı çekerseniz ne olur? Şöyle bildirim olur. Örneğin paranızı gittiniz Aralık ayında, işte Ekim ayında ya da Kasım ayında çektiniz. Paranızı çektiniz, hesabı da kapattınız. Bildirim şöyle oluyor. Ali Bey'in, Mehmet Bey'in Türkiye'de banka hesabında 0 TL'si ya da 0 Euro'su var deniliyor. Bildirim bu şekilde yapılıyor. Hesabı kapatsanız da bu. 31 Aralık'tan önce paranızı çekerseniz 0 lirası vardır deniliyor. Ama faiz geliri elde ettiyseniz deniliyor ki 0 lirası var artı 300 TL ya da 300 bin lira, 30 bin lira faiz geliri elde etmiştir deniliyor. Bildirim bu şekilde oluyor. Diyelim ki Almanya'ya bildirim oldu. Sizi çağıracaklar, diyecekler ki nedir bu para? Eğer siz ister sosyal yardım alın ister almayın. Önemli değil. Burada önemli olan hani sosyal yardım alıp almamanız değil. Burada önemli olan Türkiye'de paranız var mı yok mu? Eğer sosyal yardım almıyorsanız diyeceksiniz kardeşim ben yıllardır çalıştım. Maaşımı biriktirdim. Vergimi ödedim. Vergisini ödemiş olduğum para diyeceksin. Olacak, bitecek, bu kadar. Sosyal yardım alıyorsan da diyeceksin ki kardeşim burada bu sosyal yardımla geçinmek mümkün mü? Para biriktirmek mümkün mü? Hayır, değil. Hangisi sosyal yardımla vatandaş para biriktiriyor Türkiye'ye? Soruyorum size. Vatandaş zaten o parayla geçiniyor. Zaten Alman hükümeti ya da diğer hükümetler bunu ucu ucuna hesaplıyor zaten. Bu para diyeceksin miras kaldı ya da şu oldu bu oldu, bir şey söylemen lazım. Yoksa soru işareti. Ne olacağını bilmiyoruz. Niye? Çünkü bugüne kadar bildirim yapılmadığı için Almanya'da diğer hükümetlerin sosyal yardım alanlara nasıl bir uygulama yapacağı bilinmiyor. Panik yok arkadaşlar, sakin olun. Ama bildirim başlıyor. Onu söyleyeyim size. Şimdi yine vatandaşımızın bize çok sayıda sormuş olduğu sorulardan bir tanesi ortak hesap. Bakın, ortak hesabınız varsa bildirim şöyle yapılıyor. Diyelim ki karı koca ortak hesap açtılar. 100 bin euroları var. Şöyle yapılıyor. Ahmet Bey'in 100 bin eurosu vardır diye bildirim olacak. Yine karısı işte Fatma Hanım'ın onun da 100 bin eurosu vardır diye bildirim olacak. Yani 50-50 bildirim olmuyor. Paranın tamamı ne kadarsa bu bildiriliyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu işten nasıl kurtulabileceğini biraz sonra anlatacağım. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu anlaşmanın kime ne faydası var? Deniliyor ki kara parayı engellemek için. Şimdi kardeşim,
Almanya bu işten karlı, Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, İsviçre, diğer ülkeler, İngiltere hepsi karlı. Ama Türkiye'nin bu işte ne karı var? 8 milyon vatandaşı yurt dışında yaşayan bir ülke Türkiye. Ne karı olacak? Ne karı var? Bir daha gurbetçi Türkiye'ye parasını götürmeyecek. Bu kadar basit. Yine bir diğer soru. Örneğin kira geliri var vatandaşın. Arkadaşlar bildirimde bu paranın hesap hareketleri, hesabın yani kira geliri mi, işte miras mı kalmış, işte araba satmışsınızdır, o para mıdır ya da ev satmışsınızdır, onun parası mıdır? Bunlar bildirilmeyecek. Hesap hareketlerinin detayı yok. Sadece kaç para olduğu 31 Aralık tarihinde. 31 Aralık'tan önce paranızı çektiyseniz ya da çekerseniz sorun yoktur. Niye? Diyecekler ki 0 lirası var. İşte bu anlattığımı, son söylediğimi bir daha dinleyin. Bakın 31 Aralık'tan önce paranızı çekerseniz 0 TL'si ya da 0 euro ya da 0 doları var denilecek. Bir diğer soru, Türkiye'de bankalarda kiralık kasalar var biliyorsunuz. Vatandaş diyor ki bu kiralık kasalar bildirilecek mi? Hayır arkadaşlar. Kiralık kasalarla ilgili herhangi bir bildirimde bulunulmayacak. Çünkü kiralık kasanın içerisinde ne olduğunu sizden başka kimse bilemez. Bunlar bildirime tabi değil arkadaşlar. Bu söylediğimi de lütfen unutmayın. Şimdi bakın arkadaşlar. Bununla ilgili artık geriye dönüş yok. 2021'deyiz. 2020'nin bildirimi yapılacak. Önümüzdeki yılda bu yılın bildirimi yapılacak. Yapılan anlaşmaya göre her yılın Eylül ayında bu bildirimler başlıyor. Pandemi nedeniyle yapılamamıştı ama artık başlayacak. Bu konuyla ilgili neleri merak ediyorsunuz? Lütfen sorularınızı videomuzun altına yazın. Bunların hepsini tek tek cevaplamaya çalışacağız. Aynı zamanda kanalımıza da abone olmanızı tavsiye ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, bizler Ateş Hattı'ndan, Emekli TV'den ve Türkçe Haber'den sizlerin sorunlarını aktarmaya çalışıyoruz. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Emekli TV'ye, Türkçe Haber'e de hala abone olmadıysanız mutlaka abone olmanızı tavsiye ediyorum. Bu konuyla ilgili Emekli TV'nin Facebook hesabından kısa bir süre sonra çok önemli bir video yayınlayacağım. Emekli TV'nin Facebook hesabını da diğer Ateş Hattı'nın da Türkçe Haber'in de Facebook hesabını da takip etmenizi tavsiye ediyorum. Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.